Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Pudra pembe tonlarında. Şişlerimi ise 3 numara, dileyen misinalı şişte kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım ve patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Dikişsiz iki şiş, çok güzel, hoş, kolay da bir model oldu. Önünde böyle ajur detayları var. Artırmalarımızı yaptım ön bölümde. Yanlarda kahve çekirdeği modeli kullandım. Topuğumuz, tabanımız model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu bilek bölümünden başlıyoruz. Tüm olarak şu ön bölümü tamamladıktan sonra tabanımızı örüyoruz. Ardından arka bölümü örüp patiğimizi bitiriyoruz. İp kırma falan yok. Başladığımız iple patik başladığımız yerde bitiyor. Evet hanımlar, hemen patiğimize başlayalım. Bilek bölümünden başlayacağız. Hemen ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. Yarım metre kadar var, yok. 57 ilmek atacağım. 57 ilmek ile patiğimize başlıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi attık. Bu şekilde toplam 57 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, 57 ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Buradaki fazla ipimin ucunu da keseceğim. Hanımlar, patiğimizin bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bir ilmek ters öreceğiz, bir diğer ilmeği düz öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi lastik olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir düz bir ters olacak şekilde ördüm hanımlar. Başladıktan sonra ilk sıra arka yüzde ilmeklerimizi lastik olarak ördük. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Şimdi ikinci sıra lastiklerimizi yapacağız. Arka yüzde ördük bir, şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Yine bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. Hanımlar bakın, ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz öreceğim. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde hanımlar lastiğimizi oluşturacağız. Lastiğimizde dediğim gibi bu ön yüzde birinci sıra, ikinci sıra oluyor. Arka yüzde tekrar lastik uygulamasını yapacağız. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 olacak. Ön yüzde tekrar öreceğiz. 4 olacak. Toplamda 7 sıra bu şekilde lastik uygulamasını yapacağız hanımlar. 7 sıra bir düz bir ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Şimdi 7 sıra lastiğimizi örelim gelelim. Ardından modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben toplam 7 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Modele başlayacağız. Patiğimizin şu kenarlarında toplam 6 tane kahve çekirdeği var. Sağında ve solunda. Kahve çekirdeği modeli 3 ilmekten oluşuyor ve modelin arasında birer tane tersimiz var. Toplamda hanımlar kenarda 26 ilmeğe denk geliyor bu bölüm. İlk kurulumunu ön yüzde yapalım hanımlar. Şimdi modelimiz için ilk zemini hazırlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Kahve çekirdeğim için 3 ilmek düz öreceğim. Bir tane ters. Bu ilk modelimiz için de toplam 6 model yapacağız. Yeniden 3 ilmek düz ördüm. Bir ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Bakalım kaç tane kahve çekirdeği olmuş. Şu birinci. Şu üçer düz ilmekleri sayıyoruz hanımlar. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum.
Yanına bir ilmek ters ördüm. 6 tane kahve çekirdeğinin zeminini hazırladık. Burada da 26 ilmeğimiz olacak hanımlar kenarda. Sayalım ilmeklerimizi. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Bu ilk sağ kenarı bitirdik. Şimdi hanımlar burada bakın bir ilmek ters ördükten sonra hemen yanına 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. 2 ilmek düz ördükten sonra artırmalarımızı yani ajurlarımızı başlatacağız şimdi. Bu şekilde. Hemen ipi ve şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. İkinci ajurumu yaptım. Şimdi sol kenara geçiyoruz hanımlar. Burada ajurdan önce 2 ilmek düz örmüştük. Burada da ajurdan sonra yine 2 tane düz örüyoruz. Bakın şu bölümü yaptık. Hemen yanına bir ilmek ters öreceğim. Ve bu sol kenardaki kahve çekirdeğimizi de oluşturacağız. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 düz, bu şekilde 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde ilk artırmamızı yaptık. Kahve çekirdeğimizin tabanını da oluşturduk. Şimdi arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir düzüm var. Düz örüyorum. Kahve çekirdeği arasında ön yüzde ters ördüğümüz ilmekler arka yüzde düz örülecek. Kalan ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Yine bakın 3 ters örüyorum. Arada bir ilmek düz. 3 ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde 3 ilmek düz örmüştük kahve çekirdeği için. Arka yüzde bu ilmekleri ters örüyoruz. Yanına 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. Bakın hanımlar burada artırma yaptığımız bölüme henüz gelmemişiz. Devam ediyorum yine. Yeniden 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. Şurada hanımlar bakın ajurumuz var. Ajurun yanına hemen 2 ilmek düz örmüştük ön yüzde. Bunu da ters örüyoruz. İlmeklerin tamamı ters örülüyor. Bakın ajurumu, ortadaki bir ilmeğimi, diğer ajurumu, yanındaki ön yüzde 2 ilmek düz örmüştüm. Hepsini arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmeklerin tamamı ters örülüyor. Sadece kahve çekirdeğimizin aralarına ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Yani kahve çekirdeğinin arasına ön yüzde ters ördüğümüz ilmekler arka yüzde düz örülüyor bu şekilde. Yine bakın 3 ters 1 düz. Kısaca ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Yanındaki ilmeği de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu sırada kahve çekirdeği modelimizi yapacağız hanımlar. Artırmalar da devam edecek. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Şimdi kahve çekirdeğimin 3 ilmek düzü var. Şu 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp şurada bırakıyorum. Bakın 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bu ilk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doluyorum. 3. ilmeğimi de örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. İkinci modeli yapacağım. 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp burada bırakıyorum. Burada 2 ilmek kaldı. İlkini ördüm. İpimi şişime doladım. Hemen yanındaki ilmeğimi de örüyorum. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine bakın 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeği düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. Devam ediyorum. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Bu 2. ilmeğimi de düz ördüm. Bakın 4 tane kahve çekirdeğimizi yaptık. Arada bir tersim var. Yine 5. kahve çekirdeğimi yapıyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atlatıp önde bıraktım. Bir ilmek örüyorum. Artırdım. Hemen yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar 3 ilmek oldu. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Şimdi 6. kahve çekirdeğimdeyim. 3. ilmeğimi yanındaki 2 ilmeğin üzerinden atlattım.
bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. 6 tane kahve çekirdeği modelini yaptık. Yanında bir ilmek tersim var. Tersimi ters ördüm. Şimdi hanımlar patiğimize şöyle bakalım. Ters ilmekten sonra 2 ilmek düz. Bu model bitene kadar ön yüzde bu şekilde devam edecek. Hemen 2 tersinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 düzden sonra hemen yeniden ajurumu yapıyorum. Ortada bu defa 1, 2, 3 ilmeğim var. 3 ilmeği ördüm. Bir önceki sırada hanımlar ajurun ortasında 1 ilmek vardı. Şimdi 3 ilmek oldu. Sonraki ajurda 5 olacak. Sonra 7 olacak. Ajur aralarındaki ilmekler her sırada ikişer ikişer artacak. Yani ajurumuz şekilde gördüğünüz gibi böyle açılacak. Tekrardan 2 ilmeğimin önüne geldim. Hemen buraya da ajurumu yapıyorum. Yani artırma oluyor bu. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Aradaki tersimi ters örüyorum. Şimdi buradaki 6 tane kahve çekirdeğimi de sağ kenarda olduğu gibi yapacağım. Aradaki tersimi ters ördüm. Bu şekilde kahve çekirdeğimizi sağ kenarda da sol kenarda da sağ kenarda olduğu gibi aynı şekilde yapıyoruz. Aralardaki bir tersimi yine ters örüyorum. Son kahve çekirdeğimi yapıyorum. Hemen yanında bir ilmek tersimi ters ördüm. Ön yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde modeli tamamladık. Kahve çekirdeğini kurduk. Her 3 sırada bir kahve çekirdeği kurulacak hanımlar. Şimdi arka yüzde döneceğiz. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız oluyor bu. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz var. Düz örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz. Şimdi hanımlar bakın ortadaki ajurlu bölüme geldik. 6 tane kahve çekirdeğini tamamladık. Bu ilmeklerin tamamını da yine ters olarak öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamı ters örülüyor. Sadece kahve çekirdeği aralarında ön yüzde ön yüzde ters olarak ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz öreceğiz. Sadece bunlar düz örülecek. Diğer ilmeklerin tamamı arka yüzde hanımlar ters olarak örülecek. Bakın yine kahve çekirdeğimin yanındaki bir ilmek düze geldim. Düz örüyorum. 3 ters. 1 düz. 3 ters. Gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Şimdi bu arka yüzde kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramızdı. Her 3 sırada bir model kurulumu yapacağız. Ne 3 ters ördüm. Yanına bir düz örüyorum. Hanımlar arka yüzde olduğum için hemen sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geldik ön yüzdeyiz. Kahve çekirdeğinden sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Şimdi yine bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters örüyorum. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ters. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz ördüm. Yanına bir tane ters ördüm. Bakın kenardaki kahve çekirdeği bölümünü tamamladık. Hemen burada 2 ilmek düz var. 2 düzü yine düz olarak örüyoruz. 2 düzden hemen sonra ajurumu yapıyorum. Bu defa ortada 5 ilmek olacak. 2, 3, 4. Bakın ajurumu da ördüm 5. 2 düz ilmekten hemen sonra ve bu sol tarafta da 2 düz ilmekten hemen önce ajurumuzu yani artırmamızı yapıyoruz. Hemen 2 düz ilmeğimi yine düz ördüm. Arada bir tersim var, ters örüyorum. Bu yine kahve çekirdeği olan ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz,
bir ilmek ters ve son kenar ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak ördüm. Kahve çekirdeğinden sonra ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi arka yüzde 3. sıradayız. Kahve çekirdeğinden sonraki ön yüzde diğer kahve çekirdeğimizi de yapacağız hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Tekrar ön yüze geldik. İlk kahve çekirdeğinden sonra 3 sıra ördük. Şimdi ikinci desenimizi başlatacağız hanımlar bu sıramızda. Yapacağımız işlem şu. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Tekrar kahve çekirdeğimi aynı şekil kuracağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir ilmek düz örüyorum. Ve bir tane ajur yaptım. Bir ilmek daha ördüm. Aradaki tersim ters. Yeniden 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Yanındaki ilmeğimi de ördüm. Bakın ilk şeklimiz ortaya çıktı hanımlar bu şekilde. Toplamda 6 tane kahve çekirdeği modelimiz var. Aynı şekilde yapacağız. Diğerlerini de aynı şekilde örüyorum. Aralardaki tersimi ters örüyorum. Dördüncüyü yaptık. Bir tersim var. 5. kahve çekirdeğimi yapacağım. Arada bir tersim var. 6. ve sonuncu kahve çekirdeğimi de yapıyorum. Aradaki tersimi ters ördüm. Bakın hemen yanında 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi ördükten sonra hemen ajurumu yapıyorum. Şimdi buradaki 2 düz ilmeğime kadar öreceğim. İlmek sayılarımız da artıyor hanımlar aynı zamanda. Bakın buradaki 2 düz ilmeğime kadar ördüm. Hemen ajurumu yine yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde burada hanımlar toplam 1, 2, 3, 4 ajurumuz oldu. Tekrar yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi bu sol kenardaki kahve çekirdeğimi de sağ kenarda olduğu gibi yapacağım. Tersimi ters ördüm. İkinci kahve çekirdeğimi de yine yapıyorum. Arada bir tane tersim var. 3. desenimi yapacağım. Arada bir tersim var. Şu 4. desenim. Aradaki tersimi ördüm. Şu 5. kahve çekirdeğim. Arada bir tersim var. Şu da 6. yani sonuncu kahve çekirdeği modelim. Yanındaki tersimi ters ördüm. Son kenar ilmeğimi düz örüyorum. Böylece kahve çekirdeğimizi yaptık. Tekrardan 3 sıra örülecek. Ardından diğer kahve çekirdeği yapılacak. Şimdi arka yüzdeyiz. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Hanımlar yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar arka yüzde. Tekrardan ön yüzdeyiz. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramızı yapacağız. Artırmalara da devam edeceğiz hanımlar. Bu sırada 5. ajurumuzu açacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Yine kahve çekirdeği olan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 ilmek düz. Yanındaki bir tersimi ters olarak ördüm. Bakın kahve çekirdeği modelimi tamamladım hanımlar burada. Şimdi tekrardan bu orta bölümde hemen 2 tane düz ilmeğim var. 2 düzümü düz örüyorum. Hemen yanına ajurumu yapıyorum. Bakın 5. ajur. 1, 2, 3, 4. Şimdiki yaptığımız 5. Çünkü 6. ajuru yaparken 2. ajurlarımıza da başlayacağız bu bölümdeki. Ajurumu yaptım. Şimdi diğer ajuruma kadar ilmeklerimi düz örüyorum orta kısımda. Bakın ajurumu da ördüm. Buradaki 2 düz ilmeğime kadar ördüm. Hemen buraya da yine ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım.
2 ilmek düzümü örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi de bir ters 3 düz olacak şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Devam ediyorum. 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters ve son kenar ilmeğimi düz örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzde kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıradayız. Ön yüzde yeniden kahve çekirdeğini yapacağız. Yine bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde bir ters, 3 düz. Bu şekilde bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. İlmeklerimi arka yüzde ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yeniden kahve çekirdeği modelini yapacağız. Burada 6. ajurumuzu yaparken sıradaki bakın şu aradaki ajurlarımızı da başlatacağız. Hemen sizlere nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tekrar kenar ilmeğimi alıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrar kahve çekirdeğimizi aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine kahve çekirdeği modelimizi kuruyoruz. Her 3 sırada bir model kurulumunu yapıyoruz. Bir ters ördüm. Sonra kahve çekirdeğimi yapıyorum. Tekrar bir ters ördüm. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Yeniden bir ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeğimi yapıyorum yine. Bir ters ve sonuncu kahve çekirdeğimi de yaptım. Hemen yanına bir tane ters ördüm. Bakın 2 ilmek düz var. 2 düzümü örüyorum. Hemen ajurumu yaptım. Hanımlar ajurumu yaptım. Ajurumu yaptıktan hemen sonra 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam alttaki hizayla aynı sıraya bakın aynı şekilde. Bu ortadaki ajurlarımızı kuracağız. Ajurumu yaptım. 5 ilmek düz ördüm. Hemen yeniden bir ajur yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir tane daha ajur yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Bakın bir ajur yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Bir daha yaptım. Bakın alttaki gibi. Yanına 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bu kenardaki ajurumuzu da yapıyoruz. Bu defa 4 ilmek birden arttı. 2 ilmek ortada ajur yaptık. 2 ilmek de bu kenarlarda 4 ilmek artışı oldu şu anda. İlmek artışı fazlalaştı. Ajurumu yaptıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Bir ters. Tekrardan kenara kahve çekirdeklerimi yapmaya devam ediyorum. Şu ikinci kahve çekirdeğim. Bir ters. Şu 3. kahve çekirdeğim. Bir tersim var arada. Şu 4. kahve çekirdeğim. Yine bir tane tersim var. Şu 5. kahve çekirdeğim. Yine bir ilmek tersim var. Şu 6. ve sonuncu kahve çekirdeğim. Evet, şu 3. ilmeği ilk ikisinin üzerinden atlatıyorum. İlkini düz ördüm. Bir artırdım. Yanındakini de düz ördüm. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi ortadaki ikinci ajurları da başlattık. Bu aradaki ilmekler de yine ters örülecek arka yüzde. Şimdi kahve çekirdeğinden sonra arka yüzde ilk sıradayız. Yine hanımlar arka yüzde ilmeklerimizin tamamını gördüğümüz gibi örelim. Ön yüzde buluşalım. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelden sonraki ikinci sıramız oluyor bu. Kahve çekirdeğinden sonraki. Aradaki artırmalar her ön yüzde devam edecek. Ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. Bir ters, 3 düz ve bir ters ördüm. Bakın burada 2 düz ilmeğim var. 2 düzümü yine düz olarak görüyorum.
Hemen ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Bir önceki sırada 5 ilmek örüp öyle ortadaki ajuru yapmıştık. Bu sırada 6 ilmek öreceğiz hanımlar. Birer birer artacak. Bir sonraki sırada 7 ilmek örüp ajur yapacağız. Sonraki sırada 8, sonraki sırada 9. Burada ilmekler artacak. Bakın ajurumu açtım. 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ajuruma kadar geldim. Hemen yeniden ajurumu yapıyorum. Bir önceki sırada 2 ajur ortasında 1 ilmeğim vardı. Şimdi 3 ilmek öreceğim. Sonraki sırada 5. 2 ajur arasına. Sonraki sırada 7. Sonraki sırada 9. İkişer ikişer artacak. Şimdi 3 ilmeğimi örüyorum. Bakın hemen yeniden ajurumu yaptım. Buradaki ajur da V şeklinde açılıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde V şeklinde ajurumuz açılıyor. Tekrardan ajur yaptıktan sonra buraya da 6 ilmek öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6. Tekrar buraya da ajurumu yapıyorum. Artırma devam ediyor. 4 ilmek birden artıyor artık hanımlar patiğimizde. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Arada bakın ters. 3 düz. Arada bir tersim var. 3 ilmek düz örüyorum. Arada bir tersim var. 3 ilmek düz örüyorum. Arada bir tersim var. 3 ilmek düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. 3 ilmek düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. 3 ilmek düz ördüm. Bir tersim var ve sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ortada bakın 2 ajur oluştu. Bu kenarlarda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ajurumuz oluştu. Ajurlu modelimizin devamı bu şekilde örülecek. Arka yüzde bir model kurulumu yok zaten hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde yine her 3 sırada bir kahve çekirdeği modelimizi kuracağız. Her ön yüzde de artırmalarımızı aynı şekilde şöyle devam edeceğiz. Bakın orta kısımda bu küçük yerde 2 ajur, hemen yanında da 7 ajurumuz olmuştu. Burada toplamda hanımlar bu büyük ajurları sayacak olursak buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ajur. Bu kendi büyük bölüme yaptım. Orta kısımda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ajurda bu orta bölüme yaptım. Bu zamana kadar da hanımlar şişimdeki toplam ilmek sayısı 95 oldu. Yani 95 ilmeğim olana kadar bu bölümü yaptım. Zaten kenarlardaki haroşa bölümler aynı şekilde ilerliyor. Modeldeki tek fark sadece bu artırma bölümü. Her sırada ön yüzde artırmalar yapılıyor. Şimdi hanımlar hep birlikte şişimizde 95 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu ön bölümünü artırarak örelim gelelim, ardından patiğimizin bu kenar bölümüne başlayacağız. Evet hanımlar, toplamda 95 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Bu aşamada şişim biraz kısa olduğu için ilmekleri tam açamıyorum. Bu nedenle şekil tam görünmüyor. Ama ördüğümüzde zaten şekil şemal ortaya çıkacak. Şimdi bu bölümleri yapacağız hanımlar. Bakın şu kenarlarda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle hanımlar haroşalı bölüme geldik. Artık model kurulumu artırma yok. 95 ilmek üzerinden ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde hanımlar bakın sırasıyla ilmeklerimin tamamını düz yani haroşa olacak şekilde öreceğim sıra sonuna kadar. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi normal düz ördüm yani haroşa. Geri dönüyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşecek. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Şu an arka yüzdeyim. Gördüğünüz üzere buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum hanımlar. Şöyle ön yüzden baktığımızda bakın şöyle geri döndük. Gördüğümüz bölümde burada bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin bu bölümüne hanımlar şu bölümü yapıyoruz. Bu bölüme toplamda 3 diş haroşa örmemiz gerekiyor. 3 diş. Bakın ilk dişini birlikte çıkarttık. Şimdi buraya toplam 2 diş daha haroşamızı örelim gelelim. Ardından birlikte taban kesimine başlayalım. Evet hanımlar, bu bölümde 3 diş haroşam olana kadar gördüğünüz gibi ördüm ve geldim.
Şimdi burundan başlayarak taban yapımına geçeceğiz. Şişimizde 95 ilmek vardı. Patik burnuna 7 ilmek ile başlayacağız. 13 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alacağız. Öncelikle dediğim gibi 7 ilmek buruna ayıracağız. Şişimizde 95 ilmeğimiz vardı. 95 ilmekten 7'yi çıkartınca geriye 88 ilmeğimiz kalıyor. 88 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan ilk 44 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 44 ilmek. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bakın bu sağ kenardaki şu 44 ilmeğimi ördüm. Hatta bu aşamada şöyle patiğimizin şeklinde size göstereyim. Şekil olarak patiğimiz böyle hanımlar. Şekil olarak modelimizin görüntüsü böyle. Şimdi hanımlar 44 ilmek ördük. 7 ilmek de patiğimizin burun kısmı için öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Bu saydığımız anda bu sol tarafta da 44 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi 7 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 7 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 7 ilmek ördüm, geri dönüyorum. 7 ilmek ile bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yanlardan ilmekler ala taban kısmında 13 ilmek olana kadar öreceğiz. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle bu 7 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeğimi de orta kısma ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Ortada şimdi 8 ilmek var. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim. Burada 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından şişimden yine 2 ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Orta kısımda böylece 9 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu önce ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. 10 ilmeğim oldu hanımlar. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeğimi ördüm ve yine şişimden 2 ilmeği keserek şöyle ortaya ekliyorum. Orta kısımda 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar ve ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu şekilde 11 ilmeğimi öreceğim şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine şişimden 2 ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Orta kısımda böylece 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Düğümüm arkada kalsın. Şöyle arkaya doğru bırakıyorum. Burada 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Şişimden yine 2 ilmek keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledik. Hanımlar bakın orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu böylece. Artık 13 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İpimiz yine karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Hanımlar 12 ilmek öreceğim. 13. ilmekte kesimimi yapacağım. Şöyle ipim kesik çıktı hanımlar. Buraya da düğümüm oluştu. Şöyle. Bakın
Bakın kenardan 2, 4, 5, 6, 7 ilmek örmüşüz. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. 13. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Hanımlar 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimimizi yapacağız. Bakın 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu aşamada her seferinde artık ilmek saymaya gerek yok. Tabandaki o ilmek ile yanlardaki ilmekler arasında bakın şöyle bir ayrık bir görüntü oluşuyor zaten. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimimizi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar şimdi. Bu şekilde. Bakın son bir ilmek kaldı tabanda. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. Bakın şöyle açtığımız anda taban ile bu kenar arasında yine ayrık bir görüntü var. Yine bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmek öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alarak kesimimi yapacağım. Bakın sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde şimdi geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 13 ilmeğimiz kalacak. İşte patiğimizin tabanı bu şekilde 13 ilmekle örülecek. Şimdi hanımlar hep birlikte bu sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü 13 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Sağ ve sol şişteki ilmeklerimiz bitti. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin 13 ilmek olarak bu arka bölümünü yapacağız. Yine bu aşamada hanımlar ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 12 ilmek kaldı. Ve burada sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Böylece yeniden 13 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz. Hem de arka bölümü örerken şu kenarlara eklemiş oluyoruz hanımlar. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum. Bu aşamada şöyle arkadan girerek kenar ilmek yerinden şöyle ilmek çıkartabilirsiniz. Böyle zorlananlar olabiliyor. Onlar da şöyle geri dönecekleri ön yüzde bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartacaklar. Tekrardan diğer ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz burada. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu aşamada geri dönüyorum. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını hanımlar 13 ilmek üzerinden bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim ve sıradaki kenar ilmek yerim şurada. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarttım. Biz bu işlemi hanımlar bakın patiğimizin bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması vardı. Oraya kadar devam edeceğiz. Bu lastikli bölümde yine bir düz bir ters lastik uygulaması örerek patiğimizin boğaz kısmında model bütünlüğü sağlansın diye. Burayı bu şekilde öreceğiz. Şimdi sizlere anlattığım gibi bu lastik bölümüne gelene kadar patiğimizin bu arkasını haroşa olarak örelim gelelim lastik bölümde buluşalım. Evet hanımlar bu lastik bölümüne kadar patiğimin arkasını haroşa olarak ördüm geldim. En son buradan ilmek çıkartmıştım. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bir ters bir düz olacak şekilde
lastik olarak öreceğim. Bir ters ördüm, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bakın son 2 ilmeğim. Yine bunu keseceğim. Ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum bu 2 ilmeği. Ve yine aynı şekilde sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu aşamada kendimden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. İkisini düzden keserek örüyorum. Düz denk geldiği için geri döndüm ve yine bu tarafta da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Yine lastik örgüye devam ediyoruz hanımlar. Hemen sırada ters ilmeğim var. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve son 2 ilmeğim ters denk geldi. Yine ikisini tersten keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum hanımlar. Şöyle. Bu şekilde hanımlar bu son kenar ilmek yerine gelene kadar 2 sıra daha devam edeceğiz. Son kenar ilmek yerine gelince kesimimizi yapacağız. Bu şekilde son kenar ilmek yerine gelene kadar patiğimizin bu lastik bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar bakın son kenar ilmek yerlerine kadar bu lastik olarak patiğimin bu bölümünü ördüm. Şimdi ilmekleri keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesimimizi yapalım. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Çünkü patiğimiz burada ayağımız gireceği için cümlemi toparlayamadım. Bu bölüm biraz esnek olsun, gevşek olsun diye biraz esnek bir kesim yapıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Devam ediyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine keserek örüyorum. Tam bu köşede hanımlar tığ yardımıyla tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine batarak buraya bir sık iğne oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi hanımlar şöyle baktığımızda başlangıç ipimiz buradaydı. Bitiş ipimiz de burada. Patiğimizde baştan sona ipimizi kırmadık. İpimizi kesmedik. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. Patiğimiz şöyle bakın gayet esnek şu şekilde. Duruş olarak biraz küçük gibi geliyor ama bakın. Ayağı giyince böyle açılıyor. Hemen şu iplerimi gizleyeceğim önce. Şöyle sıkılayarak şu başlangıç ipini gizliyorum. Bu tarz patikleri gerçekten seviyorum. Hani böyle ip kırmalı eklemeli patikler yine seviyorum ama hani böyle ip olayları bu. İp kırma olayları, ip ekleme olayları falan el oyaladığı için onları çok sevmiyorum o yüzden. Çok pratik oldu hanımlar. İlk defa patik yapacak olan biri bile böyle bir modeli rahatça yapabilir. Çok da zevkliydi. Şöyle ipimizin ucunu bir güzel gizledim. Patiğimizin tabanı yanı bu şekilde oldu. Hemen bir de hanımlar manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çünkü bu tarz patikler ayakta kendini çok daha iyi, güzel gösteriyor. Evet hanımlar patiğimizin sonuna geldik. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet şöyle güzelce manken ayağıma da giydirdim. Hemen bakalım. İşte hanımlar bakın esneklik payı da gayet güzel. Ayağı sarıyor. Duruşu böyle çok kibar, şık, hoş bir model oldu. Bu şekilde çeyiz için de çok uygun. Evet hanımlar yine birlikte güzel ve şık bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.